Merhaba sevgili seyirciler. Komünist Gündem'in bu haftaki bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Türkiye Komünist Partisi heyeti, Lübnan Komünist Partisi'nin davetiyle 4-6 Kasım tarihlerinde Lübnan'ı ziyaret etti. Heyette TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'a parti meclisi üyeleri Mehmet İnam ve Yiğit Günay eşlik ederken gazeteci Musa Özuğurlu da ziyaret sürecinin canlı takipçisiydi. Bölgede şiddet dozu giderek yükselen siyasi ortamda devrimci güçler arasındaki dayanışmanın yükseltilmesi amacıyla yapılan ziyaretin ayrıntılarını TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Komünist Gündem izleyenleri için anlattı. Bu hafta 3 günlüğüne Lübnan Komünist Partisi'nin organizasyonuyla Lübnan'a ziyarette bulunduk. Sonuçta biz Beyrut'ta Lübnan Komünist Partisi'nin genel merkezinde çeşitli görüşmeler yaptık. Ama bunun dışında Beyrut'un güneyinde bazı bölgeleri ziyaret ettik. Bu bölgelerin şöyle bir özelliği vardı. Güneyden, yani İsrail'in özellikle saldırdığı bölgelerden göç eden, toplamda 1,5 milyon kişiden söz ediliyor. Göç edenlerin yerleştiği kimi kasabalara gittik. Bunlar dediğim gibi Beyrut'un güneyindeydi. Buralarda Lübnan Komünist Partisi'nin dayanışma örgütünün, daha doğrusu yardımlaşma örgütünün oluşturduğu sağlık merkezlerine gittik. Bu sağlık merkezlerinin öyküsü çok eski ama tabii ki bu savaşla beraber buraları aynı zamanda bir barınak ihtiyacını da karşılayan merkezler haline gelmiş durumda. Buralarda çeşitli incelemeler yaptık. İncelemeleri yapma nedenimiz de tabii ki asıl nasıl yardımcı olabiliriz, nasıl bir dayanışma içerisinde olabiliriz, buna dair notlar aldık. Bunlardan bir tanesinde işte Berca denilen yerleşimde ne yazık ki bizim ayrılmamızdan sonra İsrail oraya saldırdı ve 30 kişi, ki daha can kaybının da artacağı söyleniyor, 30 kişi öldü ki bunların da iddia edildiği gibi işte Hizbullah'la hiçbir ilişkisi olmayan sivil Lübnanlılardı. Bunun dışında Filistin kamplarından bir tanesini ziyaret ettik. Orada Filistin'in direniş örgütleri, Demokratik Cephe ve Halk Cephesi ile yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Sonuçta bizim amacımız zaten dediğim gibi asıl bundan sonra hem iki parti arasındaki ilişkileri nasıl geliştiririz, buna ilişkin kimi sonuçlar çıkarmaktı. Bir de gözümüzle gördük Lübnan halkının neye ihtiyacı var. Buna ilişkin bir değerlendirmede bulunduk. Ayrılırken İsrail'in saldırılarının arttığı bir dönemde Beyrut'tan ayrılıyorduk. Tam uçağımız kalkarken İsrail'de havaalanının yakınına, doğrudan havaalanına değil, onun altını çizmek istiyorum ama biz uçak kalkarken aslında havaalanının çok yakınında patlamalar oldu. Bunlar artık Lübnan'da gündelik yaşamın bir parçası. Tekrar altını çizmek gerekiyor. Orada şu anda savaş yok. Bir İsrail saldırganlığı var. Bu saldırının ne zaman nereye vuracağı bilinmiyor. Yani insanlar zaten Lübnan halkı alışkın durumda. Savaşa, iç savaşa, işgallere uzun bir süredir. Dolayısıyla gündelik hayat devam ediyor. Bazı bölgeler çok sakin. İsrail nereye vuracağını biliyor. Nereye vuracağını biliyor derken askeri yerleri falan vurmuyor. Nasıl karışıklık çıkaracak, nasıl etnik çatışma olacak, nasıl Lübnan'da insanlar birbirinden nefret edecekler, buna uygun yerlere dönük bir saldırıda bulunuyorlar. Dolayısıyla hani bir taraftan gittiğimiz zaman sakin bir Lübnan var. Bir bakımdan da ne zaman, nereden geleceği belli olmayan bir saldırı var, sürekli olarak gündemi var. Biz de çok kısa kalmamıza rağmen 2 kez buna tanık olmuş olduk. Elimizden geleni yapacağız parti olarak. Hem Lübnan halkı için hem de oradaki yoldaşlarımız için, Lübnan Komünist Partisi için notlarımızı aldık. Belki başka ziyaretlerimiz de olacak. Kendileri de buraya gelecekler. Biz asla ve asla bu meseleyi kendi dışımızda bir olgu olarak görmüyoruz. Biz komünistiz. Tabii ki yoldaşlarımıza, her halkın haklı mücadelesine destek olmaya çalışıyoruz olanaklarımız ölçüsünde. Tabii ki bizim iç gündemlerimiz var. Türkiye'de öyle güllük gülistanlık değil, tam tersine. Bir denge içerisinde Lübnan, bölgemizde olup bitenler, bütün bunlara ilgisiz kalamayız. Bir yandan kendi ülkemizdeki görevlerimizi yerimize getireceğiz. Bir yandan da bir bölgesel dayanışma örmeye çalışacağız. TKP'nin Sesi gazetesi 1 Kasım'da kent meydanlarına ulaştı.
Vatan özelleştirildi, devletleştirme şart manşetiyle okura ulaşan gazete, geride bıraktığımız haftalarda sağlık ve eğitim alanında yaşanan felaketlerin temelindeki nedenleri irdeliyor. Çarpıcı sayılarla geldiğimiz noktayı ortaya koyan yazılar, manşette söyleneni doğruluyor. Devletleştirme şart. 16 sayfa olarak hazırlanan TKP'nin sesi, ülke ve dünya sorunlarına güncel siyasetin sıcaklığıyla ama bütünlüklü ve tarihsel bir bakış açısıyla eğiliyor. Tarikatlar, holdingler dağıtılacak. Bütün mallarına el konulacak. Hepsi devletleştirilecek. Daha eşit, daha adil bir ülke için devletleştirme şart diyoruz. TKP Ankara Sincan'da tarikat yurdunda çocukların darp ve işkenceye maruz kaldığı haberlerinin ardından eyleme geçti. İsmail Ağa cemaatine bağlı Suffe Derneği'ne ait kaçak tarikat yurduna yürüyen TKP Ankara İl Örgütü, "Çocuklarımızı tarikatların karanlığına teslim etmeyeceğiz" sloganlarıyla halkı bu karanlığa karşı mücadele etmeye çağırdı. Ulubatlı Semtevi adına konuşan avukat Eren Değirmenci, çocukların sahipsiz olmadığına dikkat çekerek tarikatların ensesinde olmaya devam edeceklerini söyledi. Utanmıyorlar. Utanmıyorlar çünkü patron düzeni onların kar kapısı. Biliyoruz. Her birinin tarikat, cemaat adı altında işlettikleri, yoksul emekçilerin çocuklarının kanıyla gözyaşıyla büyüttükleri servetleri var. Biliyoruz. Her şeyleri bir para. Bu paranın üstünde yükselen şey ise kupkuru bir karanlık. Akıl almaz bir gericilik. Yurtta işkenceye maruz kalan çocuklardan biri açık şekilde anlatıyor. Din üzerinden para kazanıyorlardı diyor. AA isimli bir şahıs ekliyor. Çocuklar korktukları için her gün maruz kaldıkları dayağa ses çıkaramıyorlardı. Aileleri ise bu gerici yapının yanında yer alıyorlardı diyor. Peki sonra öğreniyoruz ki AKP'nin Ankara milletvekilleri, Sincan ilçe başkanı sık sık ziyaret ediyormuş bu gerici çeteyi. Açık açık söyleyelim. Hiç kimse sesini çıkarmıyorsa, herkes susuyorsa biz varız. Polisler var. Karanlığa boyun eğmeyeceğiz. Samsun'da kadınlar Atakum Kadın Dayanışma Komitesi'nin tanışma toplantısında bir araya geldi. 19 Mayıs Üniversitesi öğrencisi kadınların da katıldığı toplantıda son dönemde artan kadın ve çocuk cinayetleri, toplumsal çürüme ve yozlaşma başlıklarında tartışmalar yürütülürken gelecek dönemde kadın mücadelesi başlığında neler yapılabileceğine dair konuşuldu. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde etkinlik örgütleme kararı alındı. Mersin Kadın Dayanışma Komiteleri, tarikatların ve uyuşturucu tacirlerinin kol gezdiği Toroslar ilçesinde bir araya geldi. Toplantıda avukat Derya Demir, eczacı Zühal Kurt, psikolog Berna Yiğitbaşı'nın bağımlılık üzerine yaptıkları sunum ve bağımlılığa karşı mücadele etmenin araçları üzerine konuşuldu. İzmir'de bulunan TKP Hatay Semtevi, Cumhuriyet 101 başlıklı bir çocuk şenliği düzenledi. Etkinliğe katılan çocuklar oyunlarla hem öğrenip hem eğlenirlerken yetişkinlerse ülkemizin ve Cumhuriyet'in nasıl ayağa kalkacağını tartıştı. 30 Ekim'de Türkiye Komünist Partisi, CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve belediyeye kayyım atanmasının ardından AKP demokrasisine ve kayyıma hayır başlığı ile bir açıklama yayınladı. Açıklamada AKP iktidarından bir süredir beklenen demokrasi ve açılım hamlesinin sonrasını merak edenler Esenyurt'a ve belli ki arkasından gelecek yeni siyasi operasyon dalgalarına iyi bakmalıdır ifadelerine yer verildi. TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ın konuyla ilgili X hesabından yaptığı paylaşımdaysa, yaşanan gelişmelerin İmamoğlu'nu yıpratmaya yönelik ya da yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin olduğuna dair kanaatleri hatırlatılarak operasyon için büyük rezalet ifadeleri kullanıldı. AKP kayyım atamalarını Batman, Mardin ve Halfeti belediyeleriyle sürdürürken TKP, AKP'de fermanı da kayyımları da gayrimeşrudur, hükümsüzdür başlığıyla yeni bir açıklama daha yayınladı. Yapılan açıklamada 12 Eylül'ün çocuğu AKP bir kez daha tıpkı 12 Eylülcüler gibi sabahın köründe belediyelerin ve belediye başkanlarının kapısına dayanmıştır denildi. Seçme ve seçilme hakkının gasp edilemeyeceğinin vurgulandığı açıklama yayın organlarında yer buldu. Daha önce komünist gündemde yer verdiğimiz Çiğli halkının harmandalı çöplüğüne karşı mücadelesi devam ediyor.
Harmandalı çöplüğü mahkeme kararına rağmen kapatılmazken tehlikeli hale gelen ve kokudan yaşamanın mümkün olmadığı Harmandalı'nda mahalleli çöplüğe karşı mücadele etmekten vazgeçmiyor. Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi aylardır bizlere açıklama yapmayan yetkilileri görevlerini yapmaya davet ediyoruz diyerek çağrıda bulundu. Mahallelilerin çöp kalkıncaya kadar vazgeçmeyeceğiz, sesimizi duyuracağız ifadeleri ulusal basında yer bulmayı sürdürüyor. Eşitlik ve özgürlük mücadelesinin en önemli uğraklarından biri olan Ekim Devrimi'nin bu hafta 107. yıl dönümü. TKP dün yayınladığı açıklamada sömürenler çıkarları için halkları birbirlerine boğazlatırken Bolşevikler öncülüğünde harekete geçen işçi ve köylüler ekmek ve barış dedi. Ve bu tabloya bir son verdi. Devrim köhnemiş Rusya topraklarından eşitlikçi, gelişkin, modern bir ülkeyi ve en önemlisi de nice emekle büyük insanı yarattı ifadelerini kullandı. Boyun eğmeyen insanlık tam 107 yıl önce Rusya'da işçi sınıfı önderliğinde ayağa kalktı ve savaşa, yoksulluğa, işsizliğe dur dedi. Yayınımızı, yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Ekim Sosyalist Devrimini selamlayarak bitiriyoruz. Marsz, marsz,